Merhaba sevgili dostlar. Yeni bölümümüzden selamlar. Geçen haftaki bölümümüzde Bağırcık Kalesi'ni ziyaret etmiştik. Güzel manzaralar vardı. Umarım izlemişsinizdir. Şimdi yine bu haftaki turumuzda da o turumuzun devamı olarak yayında. Bağırcık Kalesi'nden Amazon harabelerine bir ziyaret yapacağız. Yine buradan Bağırcık Köyü'nden geçerek Amazon harabelerine doğru ilerliyoruz. Artçın Gürey abi arkamda. 40-50 kilo olduğu için varlığı yokluğu belli değil. İyi bir artçı. Alper'de ikinci motor olarak beraber geziyoruz Alper'de de. Gördüğünüz fıstık çamları. Köyün çok büyük bir geliri fıstık çamından ve zeytinden elde ediyorlar. Tabii hayvancılık da var. Bölgenin güzelliği paha biçilmez. Önceki bölümde Sarıçay'ın kenarındaydık, Bağırcık Kalesi'nin orada. Bu da Sarıçay'ın yine devamı. Yüksek miktarlı yağışlarda bir hayli yükseliyor bu dere. Burada kısa bir mola verdik. Eski köprü bu gördüğünüz. Eskiden bu köprü kullanılıyormuş. Şu çöp atıkları olmasa, doğamızı katletmesek, korusak ne kadar güzel olacak değil mi? Bir de bunu yapan oranın köylüsü müdür acaba? O civarda yaşayanlar mı? O da daha acı verici bir sonuç eğer öyleyse. Umarım dikkat ederiz. Yolumuza devam. Çok az bir yolumuz kaldı Amazon harabelerine ayrılmak için. Yine keyifli geçen bir tur. Afrika'daki ağaçlara benziyor sanki görüntüleri. Ve bu ağaçlara tırmanıyorlar. Demir çengellerle tek tek kozalakları toplayıp köylerde fabrikalar var. Orada ayıklatıp satışa hazır hale getiriyorlar. Evet, Amazon harabelerinin ayrım yolu burası. Toprak yolu. Yol yine kaygan. Yağmur yağdı çünkü. Ama motorlarımız rahat bu konuda. Güvenli bir sürüş imkanı sağlıyor bizlere. Buradan ayrılırken Alper'i kaybettim. Alper de bir hayli ileri noktaya gitmiş o. Çünkü çok heyecanlı motor kullanıyor. Onun heyecanı bize de enerji veriyor, mutluluk veriyor. Gürey abi onu yol ayrımından aldı geldi. Buluştuk nihayetinde. Buraya günübirlik yürüyüşçüler gelip sürekli ziyaret ediyorlar. Güzel bir doğası var, güzel bir yeri var. Çok kıymetli bir alana, tarihe de sahip. 2300 yıl öncesine dayanan bir geçmişi var antik şehir. Stratejik konumu buranın karakol şehri olarak kullanılmış antik zamanda. Birçok uygarlıkla da temas kurmuş burası. Roma döneminde de aktif olan bir şehir olarak kullanılmış yerleşim yeri. Daha sonra psikoposluk merkezi haline getirilmiş. Burada Apollon ve Artemis tapınaklarının kalıntılarına rastlanmış. Böyle bulgular var. Depolar var. Bu depolarda askeri üs olarak kullanılmış. Savunma maksatlı. Bu depolarda da mühimmat deposu olarak kullanılmış. Askeri mühimmat depoları olarak. Çok büyük sur duvarlarıyla çevrili. Hatta videonun sonunda da o sur duvarlarıyla alakalı da kısa bir bölüm var. Zeytinyağı, şarap işçilikleri buralarda yapılmış. Buğday buralarda işlenmiş. Kendi kendine yeten de bir kentmiş burası aslında. Dışarıya kendini kapatıp tüm ihtiyacını kendi içerisinde görüp hem de savunmayı da yapabilen bir kent olarak kullanılmış. Fakat yine defineciler buraları talan etmişler. 1940 yılında bilinmeyen birisi yurt dışından gelip buradaki tarihi örnekleri kopyalarını alıp götürüp artık ne yaptıysa kendi ülkesinde bir takım maksatlarla kullanmış. Ve o yıllarda köylüden yardım alarak bu kazıları yapmış. Köylü de tabii bilmiyor. Artık yövmiyeyle mi çalıştırmış, ne yaptıysa böyle bir sürecin içerisinde insanları kullanmış. Evet,
Güzel bir keyifli gezi oldu bizim için. Sizler de keyif alırsınız umarım. Keyifli seyirler olmuştur. Yeni bölümde haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Mutluluk, sağlık her zaman sizinle olsun.